Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Ve salatu ve selam ala seyyidil evvelin ve ahirin ve alihi ve sahbihi ecma'in ve aleyna ya Resulallah. Şimdi Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarikatuna es-sohbe vel hayr fil cemiyye. Yolumuz sohbet yolu. Lakin sohbet yapacak adamımız kalmadı. Sohbeti doğru anlayan adam da kalmadı. Koca bir memleket. Osmanlı'nın bıraktığı bir gıda. Osmanlı bunun 10 mislini elinde tutar idare ederdi. Ve bir adam idare ederdi. Şimdi 1000 adam idare edemeyiyor. Çünkü Osmanlı'da bir arslan vardı. Baştaki arslandı. Uydurma değil. Bizim idari sistemimiz ta İslam'dan önce başla hanlık, hakanlık ile yürüdü. Hiçbir zaman Turan'daki eski milletimiz seçimle başına adam tayin etmedi. Ondan sonra İslam'a girdikten sonra her memlekette şeriata bağlı sultan vardı. Millet sultana bağlı, sultan şeriata bağlıydı. Şimdi Rönesans derler. Rönesans şeytanın bu insanlar için kurduğu en büyük tuzaktır. İnsanları birbirine düşürmek için, insanları birbirlerine düşman etmek için, insanları öldürmek için, medeniyetleri yıkmak için, yeryüzüne Adem peygamber ayak bastıktan itibaren günümüze, o güne varıncaya kadar olan nizam ve intizamı bozmak için Rönesans diye bir çağ açtı. Dinsiz, imansız, amansız, edepsiz, zalim, kafir, Allah'ı inkar eden, peygamberleri inkar eden, insanların düşmanı bir tayfa zuhur etti. Bunlar Rönesans dediğinde yeni bir devir açtık diyor. Kimin şikayeti vardı sultandan? Kimin şikayeti vardı kralından? Her kral kendi memleketin aslanıydı. Her sultan kendi ülkesinin aslanıydı.
Sonra bunlar baştı. Bunları hedefe koydu şeytan. Kendi tayfasını da şey etti. Dedi ki ne demek? Bir adam ne idare edecek sizi? Sizin de hakkınız olacak idarede. Anladık. Şimdi baş başka, ayak başka. Başın yerine ayağı koysan, ayağı başın yerine koysan, nasıl iş bu? Halk var, o memleketin halkı, efendim, ya kral idare eder, ya imparator idare eder, ya sultan idare eder. Efendim, böyle diyeyim şimdi. Bunlar dediler ki yok. Yok, olamaz. Sizin de hakkınız var. Onlara ne dediler? Burjuvazi dediler bunlar. Evet. Burjuvazi dediği vakit Hacı Messan, yani bunlar sütün kaymağını yerler, size su verirler, suyunu verirler. Azdırmaya başladı şeytan. Azdırmaya başladı. Aklı kesmeyen insan ne yapacak? Şimdi efendim iki sınıftı. Biri idare edenler. Aristocracy. Evet. Aristocracy. Aristokratlar. Dediler ki ama aristokratları biz başımıza atalım, demokratları getirelim. Biz halkız. Demokrasi bize aittir. Efendim, aristokrasi bu bizi idare eden adamlar. Yok. Biz de iştirak edeceğiz bu idareye. Biz de onlara karşılık, onlar aristokratsa biz demokrat olacağız. O zamandan beri efendim, dünyada yaşayan insanların çekmediği zulüm kalmadı. 1500'ler 1400 ile 500 arası bu zehirli fikirler meydana geldi. Ve pazara indirdiler. Dediler ki bundan iyisi olamaz. İdare halkı elde olacak. Kralları öldürdüler. İmparatorları attılar. Biz idare edeceğiz diyerekten efendim, devletin üzerine kondular. Sonra aralarında birbirlerini yediler. Birbirlerini efendim, yok sen baş olacaksın. Yok ben baş olacağım. Bu şeytanın işi zaten. Şeytanın işi insanların ittifak etmemesi. Hayır dediliyor şeytan. Siz idare edeceğiz. Anladık oğlum. Orada bir kişi idare ederdi. Burada 100 kişi ben baş olacağım diye kavga ediyor. Geldik biz de o da şeyin deliğin içerisine bizi de düşürdüler. Memleketimiz böyle kaynıyor. İslam alemi böyle kaynıyor. Ey Müslümanlar diyorum. Cenab-ı Hak peygamberi ne için gönderdi? Aleyhissalatu vesselam Efendimiz.
Allah'ın şanını âli eylesin, şeriatı zahir olsun. 1908'den itibaren bizi de düşürttüler şeyin içine. Bu saçma sapan şeytani fikirler ki ucu yok bucağı yok. O vakit bir talip vardı saltanat zamanında, bir kimse efendim taht bir kimseye verilirdi. Onun iradesine irade-i seniyye derlerdi. Son her şey hazır edilir, padişah bakar. Uygundu. İrade-i seniyyemdir. Bu iş böyle olsun. İkinci bir kimse gelip de ona karşı gelemez. Şimdi irade kimdedir? Millette derler. Yalan. Yalan. Demokraside şeytandan başka kimsenin elde irade yoktur. Şeytan kimdir? En açık göz olanıdır o cemaatin içinde. En açık gözü. En şeytanı. Şeytanı tamam temsil edecek adam. O. İradem benim budur. diye yazar, emrini yürütür. Sonra milleti de aldatırlar. Efendim demokrasi var memlekette. Çoban mebus olur mu? Galaycı mebus olur mu? Ayakkabıcı mebus olur mu? Efendim, çiftçi mebus olur mu? Efendim, doktor mebus olur mu? Ne bilirler onlar? Şimdi bir hastahane tasavvur et. Efendim, başhekim öldü diyelim. Ne diyorlar? Başhekim öldü. Başhekimi kim koyacağız? Neye koyacağız? Oylayacağız diyor. Ya. Elinde kovayla abdesthaneleri yıkayan herif de personeldendir madem, rey yapacak. Şimdi abdesthane temizleyen adamı getirip başhekim yaparsan, efendim, o hastane mi? Nasıl yürüyecek o? Veyahut bir vapur, efendim, geminin kaptanı gemide öldü. Ne yapacağız? Efendim, ne yapacağız? Seçim kanunu var, oylayacağız. Vapuru ona eline teslim edeceğiz. Ya, bir tanesi ileri gelip ben bu işin erbabıyım dedi. Millet ve hepsi ona efendim oy verdi. Tamam dedi. Dedi ki rahat edin. Uyuyun, ben de yorgunum, ben de uyuyayım. Efendim, gemi kendi geldiğine gider. Pusulası, anlar mısın? Gemi benden çok bilir diyor pusulayı. Dümen zaten kendi kendine şırk böyle kendi kendine bakıyorum. Kendi kendine bir döndürmeden yorur. Harita pusula, ya harita pusula gece vakti harita pusula görünüyor mu da şimdi onu vapur yolu biliyor. Ne de bu çiftten gelen öküz gibi ahırını bilir mi?
onlardan daha da var bu. Bu sistemimiz kuvvetlidir. Demokrasidir bu. Ben seçildim. Ben istediğimi hükmederim. Gidip yatın, ben de yatacağım. Peki dediler, herkes zaten yoruldu, yattı. Sabah kalktı herkes. Bakar vapur karaya vurmuş. İşte bu da kaptan. Vurdu. Karaya oturmuş. Sabah herkes bakır. Geldik mi? Kaptan, geminin süvarisi. Tabii geldik. Nereye geldik? Haşa karaya geldik. Ne oldu? Bizim gideceğimiz yer. Ay oğlum, siz ne meram anlamaz adamsınız. Bana dinleyeceksin. Bu vapur yolu bilir. Geldi ve deniz bitti. Kaldı burada en aşağıya. Ne güzel demokrasi be. Böyle demokrasiyle bu dünya battı. Türkiye başta. Avrupa. Hatta işittim ki Rusya'da referandum yapacakmış ve %60'ı demişler ki biz çarlık isteriz. Bıktık bunların yalanından, zulmünden. Çarın zamanı bizim parlak devrimizdi. Şanlı şerifimiz vardı. Herkesin malı mülkü vardı. Bu rezillik yoktu. Bir çarı isteriz. Şimdi de çağırıyormuş şeyler. Ve yeni gelecek reis hakkında ikinci çar diyorlarmış. Öyle işittim. Sahi mi? Doğrudur sultanım. İşi aleyhissalatü vesselam Efendimiz Sultan-ı Enbiya'dır. Buyurdu ki işi ehline veriniz, bırakınız. Mecliste oturanlar hiçbir sehil değildir. Millet idare etmesine, devlet idare etmesine. Yürümez iş. O vapurun kaptanı, uydurma kaptanı dediği gibi ne yapalım dedi. Para bitti. Ona dedi deniz bitti. Deniz bitti ne yapacak? En aşağıya. Öyle. Beklemiş çok. Vapur yürümezse ben de anneciğim bırakacak vapur orada. Yolumuzu bulalım. Efendim? Millet şimdi mamırlamaya başladı. Bizim çarımız dediler. Arslanımızdı. Arslandı. Şimdi başımıza Troçkisi geldi, Stalin'i geldi, Lenin'i. Onlar eşekti. Onların kurduğu sistemde eşekleri bile tatmin edemediler. Allah. Binaenaleyh biz arslanımızı tekrar isteriz. Biz onları aslan zannettik ama onlar eşekten eşek çıktı. Onları istemeyiz. Şimdi onların kurduğu nizamı da istemeyiz. Biz şimdi çar isteriz. Eski çarımızı. Şimdi bütün milletleri böyle birbirine düşürttü şeytan. Ne Türk'ü kaldı, ne Arap'ı kaldı, ne Avrupalısı, ne Amerika, hepsi karmakarası. Neticesi budur. Bugünkü sohbetimiz yetişir bu kadar. Hani ben? Yanlış bir şey söylediysem Yok estağfurullah. Allah beni affeylesin. Estağfurullah maşallah. Yani yoksa yanlış yolda geldilerse yollarını doğrultsunlar. Amin. Amin. Fatiha. Olamaz. Bu mühim meseledir. Bu hacı Çok güzel, çok güzel.
Söyleyenler yalnızsa haber versinler. Dinle- Doğru söyle. dinleteceğim onlara. Ha? Gitti mi dinleteceğim onlara. Dinler.